Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sizinle rüya yakalayıcısı yani düş kapanı yapıyoruz. Düş kapanı ile ilgili küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Düş kapanları yüzyıllar boyunca Kızılderililer tarafından kötü rüyalardan korunup iyi rüyalar görmek için kullanılmıştır. Düş kapanının altında uyuyan kişiye tüylerden iyi rüyaların geçeceğine, kötü rüyaların ise şu örümcek ağı gibi olan kısımda yakalanacağına inanırlarmış. Güneş ışığının düş kapanına yansıdığı anda kabusların ortadan kaybolduğuna, bu yüzden de düş kapanlarının genelde yataklarının üzerinde güneş ışığını direkt görebileceği bir kısımda asılı olarak tutarlarmış. Küçük bilgilendirmeden sonra artık videomuza başlayabiliriz. Malzemelerimizi sayarak başlayalım öncelikle. Koton iplerim var. İstediğiniz elinizde olan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Şöyle tüylerimiz var. Hangi renk tonlarında yapacaksanız veya hangi renklerde istiyorsanız bunları da temin edebilirsiniz. Boncuklarımız var. İnce dantel şeridimiz var. Şöyle siyah beyaz. Bir kasnağımız var. Ve tabii ki de silikon tabancamız. Artık yapım aşamalarına geçebiliriz. İlk olarak kasnağımızı sarma işlemiyle başlayacağız. Şöyle ipimizle şuradan silikon tabancanızla isterseniz burayı sabitleyebilirsiniz. Ama ben burada biraz pay bırakıyorum şöyle ve üzerine doğru sarmaya başlıyorum. Şöyle sırayla sararak kasnağımın her yerini iple geçiyorum. Daha sonra şöyle tutalım. Yani bu şekilde sarıyorsunuz. Bu basit bir işlem zaten. Daha sonra zaten ilerledikçe yumakta küçültebilirsiniz. Şöyle. Şu son kısma geldiğinizde burayı silikonla tamamlayacağız. Şimdi orayı yapalım. Silikonla sabitledikten sonra şimdi artık içerisinden örümcek ağı şeklini vermeye başlayabiliriz. Yine aynı şekilde şöyle ipimizi alıyoruz. Herhangi bir yerden öncelikle sabitleyelim. Şimdi burada yapacağımız işlem şurada şöyle ipimizi kasnağımızın içerisinden geçirmeye başlamak. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerle de yine söylediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi parmağımızla alt taraftan ipimizi tutuyoruz. Şuradan ipimizi hemen içerisinden geçiriyoruz. Bunu zaten en son keseceğiz. Gördüğünüz gibi ilk yerimizi yaptık. Şimdi yine hemen şöyle parmağımızla tutuyoruz. Tekrar aynı şekilde ipimizi aynı açıklıkta tutup aynı işlemi yapıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi ilk sıramızı, başlangıcımızı böyle yapıyoruz. Bunu biraz hızlandırıp aynı işlemi yapayım. İkinci sıramıza geçişi göstereyim size. İkinci sıramızın başlangıcında ilk boşluğumuzdan ipimizi şöyle ara kısımdan geçiriyoruz. Daha sonra tekrar hemen sıradaki boşluktan yine ipimizi geçiriyoruz. Aynı şekilde tekrar. Yani bundan sonra yapacağımız işlem bu. Bu şekilde ilerleterek son kısma kadar geleceğiz.
Şöyle 3. sıramızı da tekrar bir gösterelim. Zaten çoğu şey anlaşılmış olacak. Şöyle şuradan geçirdik. Tekrar hemen şimdi 3. sıramızı başladığımız yer şurası, gördüğünüz gibi. Bir şuradan, bir şuradan. Gördünüz. Tekrar hemen bir yan boşluk. Hemen bir yan boşluk. Şöyle modelimizi ilerletelim. Sırayla her boşluğa ipimizi geçirmeye devam ediyoruz. Her boşluğun içerisinden. Burada birazcık alanımız daraldığı için şöyle bir şey yapacağım ben. Siz de yine aynı şekilde yapabilirsiniz isterseniz. İpi birazcık paylı kesip iğneye geçireceğim ve daha rahat bu şekilde işlem yapmamı sağlayacak. Böylelikle en sonda isterseniz orta kısma boncuk da koyabilirsiniz. Ben mesela öyle yapacağım. Şöyle şuradan itibaren iğnemle iplerimi geçireceğim sırayla. Şöyle iğnemizle de gördüğünüz gibi orta kısmını istediğimiz kadar ilerlettik. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Aralardan geçerek örümcek ağımızı oluşturuyoruz. Şöyle hemen istediğim ölçüde bir boşluk var şurada gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu tamamen de bitirebilirsiniz. İsterseniz de bu yöntemle şöyle hemen iğnemle geçtim. İnci boncuğumun içerisinden ve şuradan şöyle gördüğünüz gibi hemen arka tarafına geçiyorum. Ve istediğim gibi oldu zaten. Hemen arkada bir düğüm atacağım. Şöyle kaçmaması için, boncuğumun da düşmemesi için bir düğüm atacağız arkada. Şöyle iğnemizle geçiriyoruz hemen ipimizi ve bir tane daha düğüm atıyorum. Sonra da son bir kez şurada silikon tabancamla ipimi sabitleyeceğim ki hem daha garanti olsun hem de şöyle boncuğun düşmesi de tamamen ihtimali kalmasın ortada. Silikonla da arkada ipimizi sabitledikten sonra kestik ve son halini aldı. İşte bu şekilde. Şimdi süsleme işlemine geçiyoruz ve süslemeye başlayalım. Süsleme işlemine başlıyoruz. Tabii ki de doğaçlama ilerleyeceğiz. Öncelikle şöyle tüylerimizi, boncuklarımızı alalım. Ve iğnemize ipimizi geçirelim. Şurada hemen birkaç düğüm atacağız. Şöyle düğüm atacağız. Bir tüyle bir boncuğumuzu mesela süsleyebiliriz. Şöyle bir tane tüyümüzü alıyoruz. Tabii ki de silikon tabancamızı ve hemen şuradan bir boncuğumuzu alıyoruz. Önce iğnemizden şöyle boncuğumuzu geçirelim mesela. Ve tabii ki silikon tabancamızı hemen yanımıza alalım. Şöyle boncuğumuzdan geçirdik. Şurada şöyle tüyümüzü de boncuğumuzla beraber sabitleyelim. Tüyümüz burada. Şuradan silikon tabancamızı alıyoruz. Küçük bir şurada dokunuşla hemen
Tüyümüzü sabitliyoruz. Şu şekilde. Öncelikle evet. Ve boncuğumuzu geçiriyoruz. Şöyle şuradan. Eğer boncuğumuzun içerisine bu tüyün uç kısmı girebiliyorsa, evet, mesela şuradaki gibi daha güzel durur. Ama şu sabitlememizde şimdi şuradan bir düğüm daha atacağız. Boncuğumuzun üst tarafından. Yani size aynı bu şekilde yapmanız gerekmiyor. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz modelinizi. Şöyle hemen bir düğüm daha. Ve üçüncüyü de atalım. Evet. Daha sonra hemen şuradan ipimizi küçültüyoruz. Burada tabii bu tüyü de küçültebilirsiniz. Bu şekilde uzun kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra boncuk için bir yer daha ayarlayalım. Şöyle şuradan yine düğüm, bu boncuğumuzun yerinden oynamaması için şurada bir düğüm yeri hazırlıyorum. Daha sonra boncuğumuzu takacağız ve üste bir düğüm daha atacağız. Evet. 3 düğümümüzü attık. Daha sonra hemen şuradan mesela küçük bir boncuğumuzu geçirelim. Ve tekrar bir düğüm daha. Şimdi bir tane daha tüy ve boncuk için en başta yaptığımız gibi yapacağım. Bence yeterli uzunluk olacaktır. Bunu tabii ki de siz istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Ben şurada size zaten örnek hemen bir tane hazırlıyorum. Elinizde farklı süsleme malzemesi varsa bunları da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkiniz. Hemen silikon tabancamızın ucundan şöyle tüyümüz için aldık. Şöyle hemen yapıştırıyoruz. Ve sıra boncukta. Hemen boncuğumuzu takıyoruz ve son bir düğümle işlemimiz tamamdır. Dediğim gibi yine tüylerin boyutunu keserek ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim bir de. Mesela böyle küçük şerit danteller var. Bir de ayrı mesela böyle çok güzel pomponlu falan süsler var. Bunları da kullanabilirsiniz. Yoğun bir şekilde de yapabilirsiniz. Sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunları bu şekilde hazırlayayım. Daha sonra nasıl taktığımı da diğer sıradaki videomuzda göstereyim. Hem en azından sizin için de fikir olarak paylaşmış olalım. Süsleme işlemlerine başladığımda şöyle birkaç tane yaptım ben başlangıç olarak. Bir de şunu söyleyeyim. Şurada hani son bir tane başlangıç yerindeki ipimiz vardı ya. Orayı silikon tabancasıyla çok küçük bir şekilde silikon değdirerek ipimi sabitledim ve kestim. Üzerine şöyle boncukla yapmaya başladığımız tüylü ilk süsümüzü yaptım. Daha sonra şöyle o ince dantelimi geçirdim. Bir de şunu söyleyeyim. Şurada iğne yardımıyla yaptığımız boncuk ve tüyleme işlemi vardı ya. Bunu ipini biraz daha uzun bırakarak
Şu aradan geçireceğiz. Ben onu size göstereceğim tekrar yaparken. O yüzden ipi kısa kesmeyin. Yani şey düşünün. Çift katlı gibi düşünün. O yüzden aynı boyda şöyle ipinizi hazırlayın. Şimdi şurada şöyle bir ekleme yapıyorum. Önce eklemeyi nasıl yaptığımı göstereyim. Bir de örgü yapacağım ben ipimle. Şöyle toplam şurada 4, şurada 4 tane gördüğünüz gibi ipim var. Hatta onu şöyle yapacağım. Bir tanesini çıkarsam mı diye düşündüm ama çıkarmayacağım galiba. Bakayım. Örgü yapacağız. O yüzden şöyle eşit olsun istiyorum. Bir tane daha ekleyeceğim buna. Yani toplam 9 tane olacak. 3 bir yerde, 3 bir yerde. Toplam 9 ipim olacak. Hemen bir tanesini daha ayarlayayım. Bir ipimi daha ekledikten sonra şurada hemen bağlama işlemini göstereceğim size. Şöyle şuradan aradan ipimi şöyle gördüğünüz gibi ikiye katladım ya. Şuradan tutuyorum ve şu aradan hemen ipi geçirip sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Bütün yapacağım bu dantelinden yaptığım boncuklu ipimden hepsini arkada bu şekilde duruyor. Önde de şöyle daha düzgün bir şekilde. Şimdi bunu öreceğim. Hatta örerken belki aralara boncuk ekleyebilirim. O yüzden şöyle hemen örme kısmından bir tutam beraber yapalım. Ve ne yaptım? Tabii ki de boncuk eklemeyi iptal ettim. Çünkü böyle sade örgü daha iyi olacak. Diğer yerlerindeki boncuklar yeterli olacaktır. Tabii siz yine eklemek istiyorsanız iğneyle geçirebilirsiniz. Örgümü bitirdikten sonra istediğim ölçüye geliyor ve şuradan hemen uç kısmından bağlıyorum. Daha sonra dantel nasıl ekledim onu size tekrar göstereceğim. Evet. Bu şekilde bağladım. Hemen şunu şöyle küçük kesiyorum. Bu tamam. Şimdi burada dantellerim vardı size gösterdiğim ince hatırlarsınız. Onu nasıl şuraya bağladığımı göstereceğim. Bağlanış stili hepsinin aynı. Yine şöyle ortadan tutuyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonra bunu yine aynı şekilde önden arkaya doğru götürüp danteli geçiriyoruz ve bu kadar. Bu. Tekrar ben bunun yanına şimdi gördüğünüz gibi iğneyle yaptığımız şöyle boncukludan yaptım. Size o demek istediğim de buydu. Hani ipimize boncuklar yaptık ya burada ilk şeyde örnekte. Onun gibi yapıp böyle ipimizi uzun bırakıyoruz. Daha sonra bu iki taraftan süslemiş oluyoruz yani. Şöyle gördüğünüz gibi bir tarafında mesela bu şekilde yaptık. Hemen aynı şekilde devamında da yine ekleme yapacağız. Şimdi buraya ben bir de şöyle bir gördüğünüz gibi ince dantel buldum. Onu da ekleyeceğim bu tarafına. Yani alt tarafının dolu dolu durması daha hoş oluyor bunda. Şimdi bunu da şöyle mesela istediğimiz ölçüde keseceğiz. Daha sonra aynı şekilde ortadan tutup yine aradan geçirip dantelimizi de sabitlemiş olacağız burada. Şöyle gördüğünüz gibi yine geçiriyoruz. Önden arkaya doğru ve aradan geçirip dantelimizi de eklemiş oluyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar basit yani. Şimdi süsleme işlemine biz yine bu aşamalarla devam edelim. Ve en son şurada tutturma yerini yaparak videomuzun sonuna doğru gelelim. Süslemelerimizi hazırladık. Ben bir de şöyle örmeden de aynı şekilde iplerimi de geçirdim. Tüyleri de yine aynı şekilde silikonla bir güzel hazırladık, yapıştırdık. Ve isterseniz bunu daha da arttırabilirsiniz ya da daha az yapabilirsiniz. Şimdi son işlem şöyle şuradan hemen askısını yapacağız.
Şunu şöyle koyalım ve askısını yapalım. Askısını yaparken de şimdi hemen şuradan tam orta yerden şöyle iğneyle ipimi geçiriyorum. İpimi geçirdikten sonra hemen iğnemden boncuğumla ipimi geçiriyorum. Şimdi burada yapacağım işlem şu. Hemen şurada bir düğümümü atıyorum. Bir şöyle 2 onu keseceğim. Daha sonra şurada boncuğum var ya, bu hangi boyda istiyorsanız kesip şu boncuğun üzerinden düğüm atacağım. Ben mesela şu boy yeterli olacaktır. Hemen bu boyda şöyle tutuyorum ve şuradan iğnemle ipi geçirip düğüm atmaya başlıyorum. Ve bir tane daha düğüm. Böylelikle hem boncuğum sabit duracak hem de istediğim ölçüde böyle daha güzel bir görünür şekilde askımı da yapmış olacağım. Evet, bu şekilde. Yine şuradan keseceğim ama çok küçük bir silikonla buraya dokundurma yapacağım. O da hani ne olur ne olmaz sabit bir ipte çözülme olmasın diye. Şöyle hemen küçücük kestim. Bunu da aynı şekilde çok küçücük şuraya silikon dokundurup artık düş kapanımı bitirmiş olacağım. Düş kapanımız artık tamamen bitti ve hazır. Bu şekilde umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar farklı modellerinden yine isterseniz bize yorum kısmından mesaj atabilirsiniz. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.